Dostlar merhaba. Yeni bir takım videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bana özellikle bu sıralar gelen en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi, hocam somon avına gidiyoruz biz de alabalık avına gidiyoruz. Yanımızdaki arkadaşlar bir sürü balık yakalıyor, biz niye yakalayamıyoruz? Evet arkadaşlar, bunun birçok sebebi var. Bugün en önemlisi kullandığınız ekipman, takımınız, makineniz, kamışınız, misinanız, iğneniz ve ekipmanın ucunda kullandığınız takımınız çok önemli. Bugün sizlerle arkadaşlar özellikle şamandıralı takım nasıl yapılır? Dip ayarlı, derinlik ayarlı şamandıralı takım nasıl yapılır? Çünkü özellikle yaz mevsiminde balığı nereden alacağız? Dipten, dip akıntısından alacağımız için bu takım çok önemli arkadaşlar. Şimdi bugün bunun yapımını göreceğiz. Benim kullandığım ekipmanları ya da arkadaşlara tavsiye ettiğim ekipmanları boş gidip tavsiye edip bir sürü somon yakalayan arkadaşların izlenimleri, görüntüleri, nedenlerini tartışacağız sizlerle. En sonunda da somon avında uyulması gereken bazı kurallar da var arkadaşlar. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün özellikle hassasiyeti var bu konuda. Devletimizin de hassasiyeti var. Herkes kurallara uygun olarak avını yapacak. Evet arkadaşlar, önce şu takımları yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Uzun bir video olacak bugün. Sıkılmayacağınızı umuyorum. Çünkü çok açıklayıcı bilgilerle sizi bu konuda aydınlatmaya çalışacağım. Çünkü bana bugünlerde demeyeyim de şu 1-2 yıldır özellikle somon ve alabalık üzerine bir sürü bilgi paylaşımı ve video paylaşımı olduğu için artık neyin ne olduğunu, gerçekten somonun alabalığın analizini yaptık desem yanlış olmaz arkadaşlar. Evet, şimdi geçelim benim ekipmanları tanımaya. Geçmeden önce arkadaşlar hemen abone olalım. Abone değilsek hemen abone olalım. Unutuyoruz çünkü. Beğenmeyi unutmayalım ki tüm dostlara bu bilgileri paylaşmayı. Kızım benim kedi burada, baba diyor, beni ihmal ediyorsun diyor. Bu bilgiyi of. Bu bilgiyi dostlarımızla paylaşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçelim ekipmanımıza. Arkadaşlar benim iki somon takımım var. Birisi Damquick 450 makine. Yeni aldıydım hatırlarsanız. Bir tanesi de Shimano FX 4000 makine. Kamışlarım Fusion Crow 240 10-40 atarlı. Özellikle 10-40 atarlı alıyorum. Uzunluk 2.40. Arkadaşlar güzel bir kamış. Makine derseniz zaten 10 numara. 10-40 almamın özelliği, yani siz herhangi bir 10-40 kamış o aralıklarda, o bantta seyreden kamışları tercih edebilirsiniz. Çünkü bakın önünde ne var? LRF açıklarım var. Yani bir sürü alabalıkta kullanılan oyuncaklarım var. Bu takımla aynı zamanda ben spin avı yapabilirim. Spin atışları yapabilirim rahatlıkla ve 10 numara aynı zamanda. Ve aynı zamanda hemen bu takımı ben neye dönüştürebilirim? Şamandıralı, derinlik ayarlı bir takıma dönüştürebilirim. Şimdi nasıl yapıyoruz bunu? Hep birlikte onu göreceğiz arkadaşlar. İlk yapacağımız şey, kamışımıza stoperi yerleştirmek. Bakın onun için ekipmanlarımızı burada görürsünüz. Bakın ufak stoperlerimiz var. Bu bizim şamandıramızı sabitleyecek stoperimiz. Bunu bir tane ya da iki tane üst üste takabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Şamandıramız, bakın bu 20 gram
Kurşunumuz 15 gram. Bakın atarım neydi? 10.40'tı. En güzel verimi bu kamışta 10-40 aralığındaki ağırlıklarda. Yani 20 gram, 25 gram, 15 gram aralığındaki ağırlıklarda verimi daha güzel elde edebilirsiniz. Yani ben 15 gramlık kurşunu istediğim mesafelere avda, somon avında benim için gerekli olan istediğim mesafelere atabilirim arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz başka bir stoperimiz var. Bu kurşunlarımızı sabitleyecek. Bu da kurşunlarımızın misinamıza zarar vermemesi için, kösteğimize zarar vermemesi için koruyucu boncuklarımız. Bunlar aynı zamanda glow'lu arkadaşlar. Gece avda balığın burada bir şeyler var demek için. Yani bunlar özel ayrıntılar. Evet, bir adet fır döndü, bir adet klips. Bakın biraz önce neyle avladık? Spinle avladık. Spinle at çek yaptık. Arkadaşı kestik, fır döndü, koyduk. Şimdi ne yapacağız bakalım. Yavaş yavaş. Ondan sonra şamandıra takımımız bittikten sonra gelelim canavarlara. Evet arkadaşlar, Renat Karp'ın canavarları. Sadece şu an hamurum yok. Bitmişti çünkü. Bunlar da zaten sağ olsun Salim Akbolat Kırtasiye'nin ürünleri arkadaşlar. Sadece destek olmak amacıyla videomuza bunları kendisi şu an kullanmama izin verdi. Kendisine çok teşekkür ederim arkadaşlar. Akbolat Kırtasiye, Salim Akbolat. Önce biliyorsunuz stoper. Evet arkadaşlar, stoperimizi yerleştirdik. Stoperimiz biz hangi derinlikte avlayacaksak, atıyorum 7 metre, 8 metre, 9 metre, 10 metre, 20 metre, bizim avlanılan meralar bayağı derin arkadaşlar. Yani derinlik 20, 30, 40 devam ediyor böyle. Orada dip akıntısını yakalayana kadar deneyeceğiz. Deneyeceğiz sürekli. Bunu makinemize doğru gönderiyoruz. Hadi bakayım sen güle güle git. Onun ardından neyi gönderiyoruz arkadaşlar? Şamandıramızı. Evet, bu şamandıra tek parça şamandıra. Güzel şamandıra. Salim arkadaşta var. Salim Akbulat'ta her şey var. Geç onda. Yani balina avına gidiyorum deseniz balina avına kullanılacak malzemeler gene var. Şu an elimde yok diyorsa bilin ki yarın getiriyordur arkadaşlar. Evet. Evet dostlar, şimdi geldi fır döndüğümüzü bağlamaya. Fır döndüm. Sıramı geçirdim. Bir daha geçirdim. Tuttum. Bakın. 1 2 3 4 5 6 bir daha yapalım 7 ve şuradan parmağımın olduğu yerden geçirdim mi yavaş yavaş çekebiliriz arkadaşlar. Bu oturacak yavaş yavaş. İstersek ıslatabiliriz. Bak benim elim terli. Adana çok terli olduğu için arkadaşlar. Otomatikman ıslatıyoruz her şeyi. Tuttuğumuz her şeyi. Evet. Bir sıramız iyice oturdu arkadaşlar. Evet. Fazlalığımızı kesiyoruz. Evet. Şu an makine kısmımız hazır. Şamandıra kısmımız hazır. Şimdi köste kısmına geçelim dostlar.
Evet arkadaşlar, görüyorsunuz benim elimde Ghost'un 0.35 fluorokarbon kaplama misinası var. İdeal bir misina. Deniz avlarında da ben kullanıyorum bunu. Gerçekten güzel bir misina. Dayanıklılığı, mukavemeti çok güzel. %100 fluorokarbon değil, kaplama arkadaşlar. Maalesef her şey çok pahalı artık. Ben bunu kullanıyorum. Önerir miyim? Öneririm arkadaşlar. Ghost'un. Evet. Şimdi artık kösteğimizi yapmaya başlayalım. Evet. Önce bir stoper alalım. Bakın, bunda büyük stoper kullanıyoruz. Evet, bir tane glow'lu boncuğumuz gelsin bakayım. Kurşunumuz gelsin. Evet, dediğim gibi 15 gram kurşun arkadaşlar. Geçirme kurşun kullanıyorum. Tekrar glow'lu boncuğumuz. Bu gece avınızda özellikle sizi, balığın dikkatini çekecektir arkadaşlar bu renkler. Ondan sonra da zaten toplarda birazdan açıklayacağım inşallah. Evet, ondan sonra diğer stoperimizle de kilitliyoruz kurşunumuzu. İstersek şöyle bir mesafede bırakabiliriz takımımızı, kurşunumuzu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kurşun hafif gezer. Tam gezer değil. Hareketlilik yapsın diye. Çünkü somon hareketi çok seviyor arkadaşlar. Nerede hareket, orada bereket diyor arkadaş somon. Evet, şimdi ucuna kösteğimizin klipsimizi bağlayalım. Arkadaşlar bakın, şu bölge stoperi geçirdiğim bölge. Stoperi geçirirken kırılma oluyor. Ben bu bölgeyi imha edeceğim arkadaşlar, keseceğim. Bakın, çıkarttım o bölgeyi, üstte duruyor büyük bir şekilde. Şimdi klipsimizi bağlayalım. Makası neredeymiş? Evet, fazlalığımızı da aldık. Bakın, kösteğimiz başlangıçtan şu an şu pozisyonda. Ne kaldı geriye? İğnemiz kaldı arkadaşlar. İğnemizi de şuraya, ama ne kullanıyoruz? Ben genelde Sasame Chino'nun elimde şu an 4 numara kalmış. 1 numarasını, 0.10'ini kullanıyorum. Bende 4 numara kaldığı için size Fudo'nun 1 numarasıyla bağlayacağım. Bu da çelik bir iğne. Bu da mukavemeti güzel bir iğne arkadaşlar. Yani tercih et deseydiniz Sasame Chino derdim.
Yani 4 numarada ufak olacağı için ben size göstereyim. Fudo'nun sağlam mı? Sağlam arkadaşlar. Bu da sağlam. Sağlam bir iğne. Evet, şimdi iğnemize geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle bir halka yaptım. Halkanın üstüne iğnemi yerleştirdim. Görüyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olsun. Çekiyorum her iki taraftan da sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıkça daha da sağlam olacaktır. Evet, iğnemiz de hazır dostlar. Evet, getiriyorum. Bakın kökten hallettim bu işi. İğnemizi de bağladık. 10 numara. Mükemmel. Takımımız mükemmel oldu. Kösteğimiz. Evet arkadaşlar. Ekipmanı tanıdık. Yani kamış, makine. Ondan sonra takımı da, kösteği de tanıdık. Bakın bitti. Her şeyle bitti. Yapacağımız tek şey ne? Arkadaşlar, fır döndüğümüze takmak. Açıyoruz. Evet. Taktık. Hazır. Takımımız hazır. Şamandırası. Bakın dip ayarlı. İstediğimiz metreye kadar gider. Şamandıramız. Bakın hala stoper burada. Bu stoper daha makinenin sonuna kadar, misanın sonuna kadar gider arkadaşlar. Atar mı? Makineden de rahatlıkla çok kolay bir şekilde de çıkar arkadaşlar. Hiç kendinize dert etmeyin. Bakın. Takım gidiyor. Özellikle bakın ne kullandık? Glow'lu boncuklar kullandık. Gece avlayacaksak. İş yapıyorum. Hem de hoplatıyor arkadaşlar. Ama neyle? Birazdan ona göreceğiz. Şimdi oyunun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Az kaldı. Sabredelim. İğnemiz de burada. Evet. Canavar gibi duruyor. Takım, yani duruşu, iğnenin duruşu çok önemli arkadaşlar. Şu pozisyonunu mutlaka koruması lazım. Gelelim son safhaya. Arkadaşlar, şurada gördüğümüz öncelikle şu toplar. Şu topları ben açmak istemiyorum, arkadaşınızın ürünü. Şu topları en az 3 tanesini, mesela şu 3 rengi, mesela şu 3 renkten birer tanesini takıyoruz iğnemizde. Nereye getiriyoruz? Şu misiramızın şuraya, üçünü de diziyoruz. Ondan sonra ne atacağız arkadaşlar? Ucuna hamur. İş yapan renkler yeşil, turuncu ve ebruli. Yani gökkuşağı rengi olan. Hamuru güzel iş yapıyor. Neyin? Renat'ın. Çok sıkışırsanız Berk'leyin. Biliyorsunuz arada biraz fiyat farkı var. Ama her ikisi iş yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. Bakın, gündüz avlarınıza iğne arkası toplar. Değişik varyasyonlar deneyin. Değişik renkleri deneyin. Değişik malzemeleri olsun. Bu toplardan elinizde mümkün olduğu kadar olsun arkadaşlar. En az 3 tanesini gönderin. En az 3 tanesini bir iğnenin arkasına gönderin. Ondan sonra hamurunuzu takın arkadaşlar. Gece. Yine bu toplardan 3 tane. Seçeceğiniz kurdun rengine göre. Kontrast bir renklerle. Bakın, özellikle şu kurt gece avında Andırap'ta müthiş iş yapıyor arkadaşlar. Neden? Bu da glow'lu. Balığın dikkatini çekiyor. Yani hedef, bakın, bunları da bir arkadaşımız denedi. Bunlar da. Bakın, top hazır.
Kurt da hazır arkada zaten. Bunun üstüne 2 top daha yerleştirin. Bunlar da arkadaşlar otomatikman sizin en güzel yemleriniz olacak. Dostlar, bunları kullandıktan sonra bakın burada eksik olan tek şey hamurumuz. Renat'ın ya da Bekleyin. Artık tercih sizin arkadaşlar. Ben söylüyorum. Her ikisi de iş yapıyor mu? Yapıyor. Müthiş iş yapıyor. Neden sorusunun cevabını sanırım yavaş yavaş aldık. Neyle başladık avımıza? Avımıza spinle başladık. Spin atışlarıyla başladık. Spin atışları bizi yordu. Hemen neye geçtik? Şamandıralı takıma geçtik. Çünkü ekipmanımız buna uygun. Anında çevrilebilecek bir takım. Anında takımımızı çevirdik. Çünkü ekipmanım hazır buna. Şamandıralıyla da kullandığım yemlerin ne olduğunu arkadaşlar hemen hepsini gördünüz. Neden balık yakalıyor arkadaşlar? Artık yani belki biraz ilk aşamada biraz masraf edebilirsiniz ama birkaç balık yakaladığınızda bu masrafınızın çoğunu çıkaracağınıza eminim arkadaşlar. Yani hiç tereddüt etmeyin. Hiç tereddüt etmeyin. 1-2 somonun maddi değeri bu hepsinin bedelini öder. Yani içiniz rahat olsun. Yani bol çeşit, bol alternatif, bol balık demek. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Şimdi geleceğiz bazı kurallara, alabalık avında uymamız gereken kurallar arkadaşlar. Evet dostlar, videonun sonunda dedik ki alabalıkçı arkadaşların uyması gereken bazı gerçekten kurallar var arkadaşlar. Bunları ihmal etmeyelim. Çünkü yasaklar toplum huzuru için, toplumun refahı için. Ben geçen gün İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gittim. Sizler için gittim. Kızım 2 dakika müsaade et kızım. Neyse kusura bakmayın. Ben de çıkmak istiyorum diyor kameraya. Evet dostlar, İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gittim. İlçe Tarım Müdürlüğü'nde müdür bey ve su ürünleri mühendisleri arkadaşlarla hasbihal ettik, konuştuk, sohbet ettik. Problemleri ben dile getirdim. Onlar da bana dillerinden geldiğince açıklamaya çalıştılar. Ben de açıklamada ya da izahatta yanlış olan şeylerin de olduğunu anlatmaya çalıştım. Gerçekten birçok şeyde mutabık kaldık. Kendileriyle de. Birinci arkadaşlar, biliyorsunuz somon yetiştiricinin yapıldığı yerler genelde barajlar. Suyun derecesinin belli soğuklukta olduğu yerdeki yerler, barajlar. Bu barajların da hemen hemen ülkemizdeki büyük birçoğu artık yap işlet devletle olduğu için ve somon balıkları genelde kapakların yakınlarında kurulduğu için, çünkü su sirkülasyonu orada daha fazla olduğundan dolayı suyun soğukluğu oralarda daha düşük olduğu için genelde oralara kuruluyor. Şimdi 2 husus var arkadaşlar. Birincisi, çiftliğin yanında 100 metre mesafede balık avı yasak. Kanunen yasak. Bu 2011 sayılı iç sularda balık avı, 2010 sayılı pardon, Ağustos ayı iç sularda balık avı tebliğini de bu açıkça belirtiliyor. Yani buna uyacağız. Bu tebliğ bu Ağustos sonunda yürürlükten bitiyor ama yeni tebliğ muhtemelen Eylül'de yayınlanır, yürürlüğe 2015 yılında girer arkadaşlar diye düşünüyorum. Yani muhtemelen biliyorsunuz ülkemizde maalesef bazı şeyler kopyala yapıştır olduğu için aynı şeyler gene önümüze getirilecek. Şu birincisi, 100 metre mesafeden uzak duruyoruz arkadaşlar alabalık çiftliğine. Yasak mı? Yasak. Jandarmayı çağırma hakkı var mı? Var. Kendinize dert açar mısınız? Açarsınız. Problem olur mu? Olur. İkinci problem, bakın İlçe Tarım bunu demiyor. Bizi ilgilendiren konu diyor alabalık çiftliği diyor.
İkinci konu ise baraj güvenliği. Bakın, tel örgülüyle çevrili alan onların güvenlikli bölge arkadaşlar. Girilmemesi gereken bölge. Maalesef birçok arkadaşımız oradan gidiyor. Yani bunları tespit ediyorlar arkadaşlar kameralarla. Ben üzülerek diyorum ki birçok arkadaşımız ceza yemiş mi? Yemiş. Yani yapmayın arkadaşlar. Bakın bu sefer valilik olaya el koyar. Komple av sahasını kapatır. Bu sefer herkes mağdur olur. Yani ben yasak dinlemem falan filan, böyle bu tip şeylere geçelim arkadaşlar. Bu ne olur, kurallara uyalım. Kurallar ne diyorsa onu yapalım. Yani bir yeri yok etmekten ziyade orayı koruyalım ki biz bunu sportif olarak yapmaya devam edelim. Lütfen arkadaşlar. Yani bana kalsa ben her zaman biliyorsunuz alabalık somon yetiştiricinin denizde olması tarafı olan bir insanım. Yani iç sularda değil. Bana kalsa. Evet arkadaşlar, bu konular çok hassas konular. Bunlara uyalım. Takım konusunu 2 takım arkadaşlar. En fazla kullanabileceğiniz 2 takım. Alabalık çiftliğinin olduğu yerde 100 metre mesafeden ileride 2 takım kullanabilirsiniz. Tek iğneli, bakın tekrar ediyorum. Tek iğneli 2 takım. Tek iğneli 2 takım. Yani jandarma gelip size ceza keserse fazla ekipmandan dolayı keser arkadaşlar. Hakkı mıdır? Hakkıdır. Yani lütfen kurallara uyalım. Uymayanları uyaralım. Bakın ben duyuyorum. Arkadaşlar gelmiş oraya, yani 10-15 tane olta atmış ya. Ya bu neyin nesi, ben anlamıyorum. Yani katliam mı yapmaya geldiniz arkadaş? Ya da komple her şeyi bitirmeye mi geldiniz? Yapmayın ya. Yapmayın. Herkes yesin arkadaşlar. Bu bencillik neyin nesi, ben onu anlamıyorum ya. Yani o sudaki bütün balık benim der gibi bir anlayış, bir zihniyet. Ben bunu maalesef kabul edemiyorum arkadaşlar. Herkes yakalasın ya. Herkes, bakın anlattık. Bugün dedik herkes bu balığı yakalasın. Şu ekipmanlar bunları kullanırsa bunu herkes yakalayabilir dedik. Bir defa alacaksınız ekipmanı. Ondan sonra gelsin somonlar. Gelsin alabalıklar. Sanırım bu konuda açıklık getirdik. Arkadaşlar lütfen kurallara uyalım. Uymayan arkadaşları da gerekiyorsa uyaralım. Gerekiyorsa müracaat edelim, şikayet edelim. Hiç çekinmeyelim arkadaşlar. Hiç kimseden çekinmeyelim. Şunu asla unutmayın. Kurallar, yasalar bir toplumun refahı için, mutluluğu içindir. Sizin içindir. Benim içindir, onun içindir, diğeri içindir. Veya bu yasayı ihlal eden arkadaşın kendisi içindir. Tırvır'da hayaletle, yani buradaki yöresel adla alabalık, somon avlayanlar da var. Ya yapmayın, yapmayın ya. Vallahi hiç mi Allah korkunuz yok ya? Hiç mi Allah korkunuz yok? Lütfen arkadaşlar. Lütfen. Ya balığa saygınız yok. Çevreye saygınız yok. Suya saygınız yok. Doğaya saygınız yok. Bari kendinize saygınız olsun ya. Evet arkadaşlar, uzun bir sohbet gibi bir video oldu ama ben inanıyorum bu videoyu izledikten sonra herkes somon rahatlıkla yakalayacak. Ben inanıyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bol trofeli somon avları diliyorum. Ve diğer ava giden arkadaşların hepsine de gittikleri hangi çeşit av alıyorlarsa aynı şekilde onlara da bol trofeli avlar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videomuzu beğendiysek beğen tuşuna da basmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler. Ozan'dan. Bay bay.